Merhaba, bugün size motifli süveter anlatımı yapacağım. Söğüt motifi kullanacağım. Motifte şu detayı da vermek istiyorum, ona göre yapın lütfen. Köşelerde 2 tane zincir çektim. Son sırada köşelerde 2 tane zincir çektim, düzgün birleştirme yapabilmek için. Köşelerde 3 tane zincir değil, 2 tane zincir çekiyoruz. Onun amacı da şu şekilde. Köşelerde 2 zincir var. Zincirin biri bu kenara ait, biri bu kenara ait. Yani biri burasıyla birleşecek, biri burasıyla birleşecek. O yüzden 3. zinciri çekmiyoruz. Bana Instagram'dan 3-4 tane söğüt süveter fotoğrafı gönderdiniz. Farklı modellerdeydi. Ben onu kendi yapabileceğim şekilde, anlatabileceğim şekilde modelledim ve size anlatacağım. Öncesinde Adamasal motifiyle ve Afrika menekşesi motifiyle önlük süveterler anlatmıştım. Bu sefer motifimiz söğüt motifi ya da söğüt yaprağı motifi. Sağda okla gösterdiğim yerde yapımını bulabilirsiniz. Öncelikle ben size nasıl ilerleyeceğimizi, bedeni nasıl ayarlayacağımızı söyleyeceğim. Sonrasında siz oradaki söğüt motifine bakarak ya da istediğiniz herhangi bir söğüt motifine bakarak kendi istediğiniz ölçüde motiflerinizi hazırlayabilirsiniz. Ben Alize Cotton Gold 67 numara kullandım ve 2.75 milim tığ kullandım. 18 tane motife ihtiyacım var. Benim bir tane motifim 13,5-14 santim oldu ve 9 motif. Burada ön parçada olacak 9 motif, arka parçada olacak 2 tane eş parça hazırlıyoruz. Beden bulurken diğer hırkalarda ne yapıyoruz? Mesela yine söğüt motif olduğu için söğüt hırkadan ilerleyeceğim. Arkasını dörtlü yapmıştık. Beden genişliğimiz 50 santim diyelim mesela. 50'yi 4'e bölüyoruz. Bir tane motifimizin en az 12,5 santim olması gerekiyor. O şekilde beden genişliğimizi motif sayısına bölerek yapıyorduk. Ama burada 3'e bölemeyiz çünkü kenarlarda lastik bölümlerimiz var. Önlük süveterin genişliği sadece motiflerden değil, kenardaki lastiklerden de oluşuyor. Benim zaten yan yana 3 tane motifim yaklaşık 42 santim. Kenarlardan da istediğim kadar lastik örerek kendi bedenime göre ayarlayabilirim. Bu ipte çok fazla küçük düşmüyor motifler ama diyelim ki sizinki 10 santim 11 santim düştü. O zaman siz de buradaki gibi üçlü değil de diğer önlük süveterlerde anlattığım gibi eninde 4, boyunda 4 motif kullanabilirsiniz. İlla ki ben burada 3'e 3 anlatıyorum diye 3'e 3 yapmak zorunda değilsiniz. Ben kendi üzerimde gösterebilmek için bu şekilde hazırladım. Motifler benim elimin sıklığına, gevşekliğine göre dediğim gibi 13,5-14 santim oldu. Siz motif küçüklüğünü ayarlamak için yani daha da küçültmek için 2.75 milim değil de 2.5 kullanabilirsiniz, 2.25 kullanabilirsiniz, 2 kullanabilirsiniz. O şekilde motiflerinizin küçüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Size yetişkin beden ölçü tablosu vereceğim. Oradan daha net anlatabilirim. Ben bunun ML beden için düşünüyorum. Mesela siz X large yapmak istiyorsunuz. Orada mesela 61 santimlik bir beden genişliğiniz var. Evdeki hırkanızı ölçtünüz, süveterinizi ölçtünüz. En garanti yöntem budur kendinize yapacaksanız. Evdeki hırkanızı da ölçtüğünüzde beden genişliğiniz 61 santim diyelim. 60-61 santim diyelim. O zaman siz 3'e 3 değil, eninde 4, boyunda 4 kullanırsınız. Zaten yan yana 4 tane motif 56 santim edecektir. Geri kalan kısmı da yanlardaki lastiklerden elde edersiniz. 61 santime gelene kadar ya da 62 santime gelene kadar lastik örersiniz ve o şekilde süveterinizi bitirirsiniz. Onun görüntüsü nasıl olacak derseniz bu şekilde Afrika menekşesi süveterde anlattığım gibi eninde 4, boyunda 4 motif kullanırsınız. Şuradaki omuz motiflerini düşünmeyin. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Eninde 4, boyunda 4 motif var. Sizin süveterinizde böyle görünecek. Ben neden 3'e 3 tercih ettim? Hem bedenini kendime göre ayarlamak istiyorum. Hem de boyuna 4 tane koyduğumda 56 santim zaten olacak. Bir de üzerine lastik kısmı denk gelecek ve boyu çok uzayacak. Yani benim istediğimden çok fazla uzun olacak. O yüzden ben 3'e 3 tercih ettim. 4'e 4 tercih edenler bu şekilde yapacaklar. İkisi de güzel. Sadece sayıları farklı. Bu süveterde de öncelikli işlemimiz motifleri birleştirmek. Ön parça ve arka parça var. 2 eşit parça var. Burada da 9'a 9 parçalarımız var. Ben bir tanesini hazırladım. İkinciyi sizinle beraber hazırlayacağız. İlmek kaydırma ile birleştirme yapacağım yine. Siz istiyorsanız dikerek de birleştirebilirsiniz. İlmek kaydırmayla böyle görünüyor. Bu örgüyü de baştan sona yeni başlayanlar rahatça anlayabilsin ve çevirilerde düzgün çevrilebilmesi için yavaş yavaş ve tek tek anlatacağım. Anlatımım ise yavaş gelirse oynatma hızından hızlandırarak izleyebilirsiniz. Motifleri birleştirerek süvetere başlamak istiyorum.
ilmek kaydırma yöntemiyle birleştireceğiz. Siz istiyorsanız iğne iplikle dikebilirsiniz. Sadece görünüm farkı var. Hangisi kolayınıza geliyorsa o şekilde ilerleyebilirsiniz. Sadece benim verdiğim sayılar uymanız yeterli. Başlarken ikinci zincirlerle başlıyoruz. Karşılıklı trabzanlar alıyoruz ve birinci zincirlerde bitiyoruz. İğne ile yapanlar da benim verdiğim bu sayılara uyarsa siz de o şekilde ilerleyebilirsiniz. Birleştirmeyi de yine motiflerde olduğu gibi Alize Cotton Gold'un 67 numarası ve 2.75 milim tığ ile yapacağım. Zincirlerin ve trabzanların V harfine benzeyen tepeleri var. Zincirlerde de trabzanlarda da V harfine benziyor. 2 tane kanadı var. Biri örgünün güzel yüzünde, dış yüzünde, biri arka yüzünde, iç yüzünde. Biz arka kanatlarını, iç kanatlarını alarak birleştireceğiz. Karşılıklı iç kanatları alacağız. Ben iğne ile birleştirirken genelde tüm tepeleri alıyorum. Siz gözünüze nasıl güzel görünüyorsa o şekilde devam edebilirsiniz. Her zaman ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Karşılıklı 24 tane trabzan var arada. Karşılıklı 24 tane trabzanı iç kanatlarını alıyoruz ve en son birinci zincirlerin iç kanatlarını alıp buradaki birleştirme işlemini bitiriyoruz. İkinci zincirlere geçmiyoruz çünkü onlar bu kenarın zincirleri. Sonra bir üst motife geçtiğimizde tekrar ikinci zincirlerin iç kanadı, trabzanlar ve birinci zincirin iç kanadı. Birkaç tane püf noktası var. Onları öğrendikten sonra çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Öncelikle bu iki motifi birleştireceğim. Öncelikle tığa ilmek yaparak başlıyoruz. Onun için de sanki sihirli halka yapıyormuş gibi ipi aldım ve döndürdüm. Ben sihirli halkayı da böyle yapıyorum. İpi aldım ve döndürdüm. Tığla giriyorum. İpi aldım ve bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Buradaki ipi de çok kısa tutmuyorum ki sonrasında gizleyebileyim. Öncelikle ilmeğimizi oluşturuyoruz. İlmeği tığdan çıkardık. Her zaman sağ taraftan başlıyoruz birleştirmeye. Sağ tarafta birinci zinciri, bu kenarın zincirini bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. İlmeği aldım ve iç kanattan geçirdim. İpi burada tutuyorum. Burada da birinci zincirin iç kanadını bıraktım. İkinci zincirin iç kanadından giriyorum. V harfi gibi görünüyor. Örgünün arka tarafındaki kanattan giriyorum. İpi aldım ve ilmeklerden geçirdim. İkinci zincirlerin iç kanadıyla birleştirmeye başladık. Şimdi sıra trabzanlarda. Sırasıyla sağda hangi trabzanın iç kanadını alıyorsam solda da o trabzanın iç kanadını alıyorum. Sağda birinci trabzanın iç kanadı, solda birinci trabzanın iç kanadı. Tığın üzerinde 3 ilmek görünüyor. Üçünü birlikte çekiyorum. Sağda ikinci trabzanın iç kanadı, solda ikinci trabzanın iç kanadı. Ve tığın üzerinde görünen 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sağda 3. trabzanın iç kanadı, solda 3. trabzanın iç kanadı. Ve 3 ilmeği birden çekiyorum. Sayıları bilerek veriyorum. Sağda hangi trabzanın iç kanadını alıyorsak solda da onu alıyoruz. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çekiyoruz. Ne tığ sıkıyorum ne buradan geçen ipi gergin tutuyorum. Gevşek şekilde birleştiriyorum. Kasma yapmaması için hem de tığın üzerindeki 3 ilmeği kolayca çekebilmek için. ...24 tane trabzan vardı. Karşılıklı iç kanatları alarak devam ediyoruz. Her zaman sağdan başlıyoruz. Zaten örümü kolay bir ip. Elinizde gevşek tuttuğunuzda hızlı hızlı yapabilirsiniz. Motif bitene kadar göstermek istiyorum. Son trabzanlarda denk gelmiyorsa arada bir kaydırma yapmışım demektir. Eşit şekilde ilerleyememişimdir. Son trabzanın iç kanadı ve son trabzanın iç kanadı. Demek ki doğru şekilde ilerlemişim. Trabzanlar bittikten sonra 2 tane zincir var sağda ve solda.
Sadece ilk zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Burada birinci zincirin iç kanadı, burada birinci zincirin iç kanadı ve tığın üzerindeki 3 ilmeği birlikte çektim. Sizin eliniz gevşek değildir, belki sıkı yapmışsınızdır. Kaydırma noktalarını bu şekilde açabilirsiniz. Yakından da göstermek istiyorum. Birleştirme noktamız bu şekilde görünüyor. Yine kaydırmalarımız da V harfi şeklinde görünüyor. Siz iğne ile dikecekseniz yine ikinci zincirlerle başlıyorsunuz. Birinci zincirlerle bitiyorsunuz. Sayılarımızda değişen bir şey yok. Sadece birimiz tığla, birimiz iğne ile yapıyoruz. Köşelerdeki 2 zincir önemli demiştim. Lütfen motiflerinizi o şekilde örün. Bu işlemi 3 sıra yapacağız. Birinci sırayı yaptık. Şimdi ikinci sıraya geçiyoruz. Birinci sırada ne yaptıysak ikinci sırada aynısını tekrarlayacağım. Bunda biz üst üste 3 tane değil 300 tane de birleştirsek birinci sırada yaptığımız işlemi yapacağız. Aynı şekilde ilerleyecek yani. Ama ben yeni başlayanlar için detaylı şekilde burayı da göstermek istiyorum. Örgüyü bilenler lütfen ya atlasın ya da hızlandırarak geçsinler. Birinci sıra bitti. İlmeği tığa geçirdim. Ne yapıyoruz? Her zaman sağ taraftan başlıyoruz. Başlarken ikinci zincirin iç kanadıyla başlıyoruz. Sağda ikinci zincirin iç kanadını aldım. Solda ikinci zincirin iç kanadını aldım. Ve tığın üzerindeki 3 ilmeği çektim. Sonra trabzanlara geçiyoruz. Karşılıklı birinci trabzanların iç kanadı, ikinci trabzanların iç kanadı ve üçüncü trabzanların iç kanadı. Bu şekilde 24 tane olan trabzanı karşılıklı iç kanatları alarak birleştiriyoruz. İp elimin arasında kayıyor. Herhangi bir güç uygulamıyorum. Tığ sıkmıyorum. Zaten sıkı sıkı yaptığınızda kasma yaptığını göreceksiniz. Bu şekilde buradan başlamıştık. Birinci sıramızı bitirdik. İkinci sıraya da ikinci zincirlerin iç kanadıyla başladık ve trabzanlarla devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar trabzanlarla devam ediyorum. En son 24. trabzanlarında karşılıklı iç kanadını alıyorum ve birinci zincirlerinde iç kanadını alıp bu sırayı da bitiriyorum. Karşılıklı trabzanları aldığım en son birinci zincirlerin iç kanadını alıyorum ve bu sırayı da bitiriyorum. İkinci motifleri de birleştirdik. İkinci sırayı, üçüncü sıraya geçiyorum. Yine aynı işlemi yapacağız. İkinci zincirlerle başlayacağız. Birinci zincirlerle bitireceğiz. Burada benim sıram artık bittiği için bir zincir çekeceğim sıra sonunda ve ipimi koparacağım. Tekrar başlangıcı göstermek istiyorum. Sonrası zaten anlattığım şekilde devam edecek. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, solda ikinci zincirin iç kanadı ve 3 ilmeği birlikte çekiyorum. Sonra trabzanlar geliyor, sırasıyla trabzanları örüyorum. Sıra sonunda en son birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve artık bitişimizi yapalım. Siz dördüncü sırayı da ekleyecekseniz 2 tane daha motif ekliyorsunuz üzerine, onu da birleştiriyorsunuz ve ipinizi benim gibi koparıyorsunuz. 3 tane motifi üst üste birleştirdim. En son birinci zincirlerin iç kanadını aldım ve sıra sonunda bir zincir çekip ipi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonrasında gizleyebileceğim kadar ip bırakıyorum. 3 motifi üst üste birleştirdik. 3 tane motifimiz kaldı. Onları da bu şekilde birleştireceğiz. Birleştirme yöntemimiz yine değişmiyor. Ben sadece başlangıcı göstereceğim. Sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Bu şekilde battaniye de yapıyor olabilirsiniz. Yan yana kaç tane motif eklerseniz ekleyin. Yine aynı şekilde ikinci zincirlerin iç kanadı, birinci zincirlerin iç kanadı diye devam edeceğiz. Yine bir zincirle bir ilmek oluşturuyorum. Tığ ilmekten çıkardım. Her zaman sağdan başlıyoruz. Sağda birinci zincir bıraktık. Bu kenarın zinciriyle devam ediyorum. İkinci zincirin iç kanadı. Ve ilmeği ikinci zincirin iç kanadından geçirdim. İpi burada tutuyorum. Solda da ikinci zincirin iç kanadı ve kaydırmayla birleştirdim. Sonra trabzan tepeleri geliyor. Sırasıyla 24 tane trabzanı ilmek kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum.
Bu şekilde yukarı kadar devam ediyorum. İkinci zincirlerle başladık. Trabzanlarla devam ettik. Birinci zincirlerin iç kanadını alalım. Sonra burada gösterdiğim gibi yine bir üst motifte ikinci zincirlerin iç kanadı, trabzanlar ve birinci zincirlerin iç kanadı. Üçüncü sıraya geçiyoruz. İkinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin iç kanadı. Ve en son ipimizi bir zincir çekip kesiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim ve yine bir zincir çekip ipimi kopardım. Artık yukarı doğru birleştirme işlemimiz bitti. Aradaki bu boşluk kısımlarımız kaldı. Onları birleştirmek için de yine parçamı bu şekilde döndürüyorum. Açıklık kısımları bu şekilde yine yukarı doğru birleştireceğiz. Birleştirmemize değişen bir şey yok. Burada da birleştirirken ikinci zincirlerin iç kanadıyla başlıyoruz. Trabzan tepelerini alıyoruz ve en son birinci zincirlerin iç kanadını alıyoruz. Yani bu iki motifi birbirine birleştirmiş oluyoruz. Karşılıklı motiflerin birleştirmesi bitip de bir üst motife geçeceğimiz zaman arada bir zincir çekiyoruz. Buradaki kaydırma noktasında kasma yapmaması için bir zincir çekiyoruz. Bir zincir çektikten sonra yine ikinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin iç kanadı. Bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekiyorum. İkinci zincirlerin iç kanadı, trabzan tepeleri ve birinci zincirlerin iç kanadı. En son bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Ben yeni başlayanlar için anlatacağım ama örgüyü bilenler için böyle anlatmak istedim. Onlar örmeye başlayabilirler. Yine tığ ilmek yaparak başlıyorum. Tığı çıkardım. Sağda ikinci zincirin iç kanadı, ilmeği geçiriyorum ve solda ikinci zincirin iç kanadı. Trabzan tepeleriyle devam ediyorum. En son birinci zincirlerin iç kanadını alalım ve bir üst motife beraber geçelim. Zaten birleştirmeyi öğrenmiştik. İki motifte sıra sonuna kadar gelelim. İkinci zincirlerle başladık. En son birinci zincirin iç kanadını aldım. Bir üst motife geçmek istiyorum. Onun için de arada bir zincir çektim. Bu birleştirme noktasını geçtim ve sonra yine ikinci zincirlerin iç kanadıyla devam ediyorum. Bir kere daha birleştirme yerini göstermek istiyorum nasıl geçtiğimizi. Yukarı kadar devam edelim ve birinci zincirlerin iç kanadını alalım. Birinci zincirlerin iç kanadını aldım. Bir üst motive geçmek için arada bir zincir çekiyorum. Ve ikinci zincirlerin iç kanadıyla devam ediyorum. Zaten tek bir zincir noktası kaldı. Diğerini burada kullanmıştık. Aradaki boşlukları kapatırken tek fark bir motiften diğerine geçerken arada bir zincir çekmek. Sıra sonuna kadar geliyoruz. Yine birinci zincirlerin iç kanadını alıp bir zincir çekip ipimizi koparıyoruz. Burada da aynı işlemi yapacağız ve tek bir parça elde etmiş olacağız artık. Burası ilmekten kalan ip, zaten burada ipimiz kilitli. Size bir tane böyle bir zincir çektiğim iplerden göstermek istiyorum. Burada bir zincir çekip ipimizi kopardık. Ve ben buradan ipi alıp çektiğimde baştan aşağı sökülecek. O yüzden ne yapıyoruz? İpi örgünün arkasına aldım. Burada bir zincir çekip ipi buraya sabitledim. Sonrasında örgünün köşesinden, motifin köşesinden kalan ipi gizliyorum. Bir zincir çekip sabitliyorum ki örmeye devam ettiğimde, sonrasında yıkadığımda, giydiğimde sökülmesin. Yeteri kadar gizlediğimi düşündükten sonra bu şekilde esnetiyorum. Esnettikten sonra dışarıda kalan ipi kesiyorum. Burada da ilmek ile başlamıştık. Onu da göstermek istiyorum. Burada sökülme olmaz. Bu şekilde aşağıya aldım. Örgünün arkasına gizliyorum. Çok fazla çekiştirmiyorum ki
Burada herhangi bir boşluk oluşmasın, çöküntü olmasın. Yine motifin köşesinde ipimi gizliyorum. Özellikle bir zincir çektiklerimizde dikkatli yapmanız gerekiyor sonrasında sökülmemesi için. İlmekle başladıklarımızda güzel şekilde gizliyoruz. Ve en son dışarıda kalan ipi kesiyorum. Ben bir parçadaki omuzları tamamladım. İkincisini sizinle beraber yapacağız. Burada herhangi bir matematiğe göre yapmadım. Yakasının açıklığını ne kadar istiyorum onu hesapladım. Burada dörtlü olanların yaka açıklığı benim hoşuma gidiyor. O yüzden onları biraz baz aldım. Burada 22 santimlik bir yaka boşluğu var. Dörtlü olanlarda 21-22 santimlik bir yaka boşluğu var. Burada da 20 santimlik bir yaka boşluğu bıraktım. Siz daha dar istiyorsanız motiflerin bitiminden başlayabilirsiniz. Düz bir şekilde ilerleyebilirsiniz. Bir iki sırada da eksiltme yaptım. Burada yaptığımız gibi buradaki eksiltme bana yakada kavis veriyor. Ben bu kavisi istiyorum. O yüzden eksiltme yaptım. Eksiltme yapmadığımızda nasıl oluyor? Burada motif üzerine motif yapmıştık. Omuzda herhangi bir eksiltme yapamadık. O yüzden burada toplama işlemi yapmıştık. Hatırlıyorsanız 5 tane yere batmıştık. Bir kere de çıkmıştık. Adam asal motifinde de yukarı doğru çıkarken, omuzu örerken eksiltme yaptığım için herhangi bir toplama işlemi yapmamıştık. Burada da omuzda eksiltme işlemi yaptım. Buradaki yaka açıklığı, mesafesi sizin zevkinize bağlı olarak değişebilir. Açık istiyorsanız biraz daha buralardan başlarsınız. Daha kapalı istiyorsanız dediğim gibi buralardan başlarsınız. Zevkinize göre onu siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Öncesinde siz nasıl yapacağınızı seçin diye böyle anlatmak istedim. Şimdi ikincisini buralarda yaptığım gibi yapacağız. Burada ne yapıyorsak bu tarafta da aynısını yapıyoruz. Burada birleştirme yaptığımız parçada ip gizlemeyi göstermiştim. Diğer kalan ipleri de gizledim. Arkası da temiz şekilde. Omuz kısmını örmeye başlıyorum. O yüzden motifimi ters çevirdim, parçamı ters çevirdim. Onun sebebi de altıgen hırkada olduğu gibi boşluk sırası ve trabzan sırası olacak. Orada da boşluklar ve trabzanlarla altıgen hırka yapmıştık biliyorsunuz. Boşluk sırasını terse örüyorum. Trabzan sırasını düzde örüyorum. Trabzanlarım düzgün görünsün diye, düz yüzü görünsün diye trabzanları ön yüzde örüyorum. En başta birinci sırada 10 tane kutucuk yapacağız. 10 tane boşluk yapacağız. Başlangıçta 4-5 tane kutucuğu, boşluğu yavaş yavaş anlatacağım. Sonrasında hızlanacağım. Yeni başlayanlar arasında zincir çekmeyi bilmeyen olabilir. İkili trabzan yapmayı bilmeyen olabilir. O yüzden onlarla kendinizi bir tutmayın. Yavaş geliyorsa hızlandırarak izleyebilirsiniz. Yine sağ ilmek yaparak başlıyorum. İkili trabzan yapacağım için boşlukta da tığın başına bir kere doladım ve ikisini birlikte tutuyorum. Parçanın ters yüzünü çevirmiştik. Boşluk sırasını ters öreceğiz. Köşeye giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. Önce ikisini aldım, sonra ikisini aldım. Arada bir zincir çektim. Burada ilk trabzanın tepesine giriyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte alarak ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tığın başına doladım. Boşluk yapacağımız için aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım. İkincisine bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Tığın üzerinde 3 ilmek var. İkisini birlikte aldım. Arada bir zincir çek, tığın başına dola, bir tane trabzan atla, ikincisine bir tane daha ikili trabzan yap. Boşluk sıramız bu şekilde ilerleyecek. Toplam 10 tane boşluk yapacağız. Arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir çekiyorum. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde 10 tane kutucuk yapıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz ve aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine bir tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Burada boşlukları da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
Diğer parçada olduğu gibi 10. ikili trabzanımız, Söğüt motifinin köşeden önceki 5 tane trabzan var. Tam ortasına, üçüncünün tepesine denk gelecek. İkinci sırada ne yapıyoruz? İkili trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Sıra sonuna kadar toplam 21 tane ikili trabzan olacak. Bunun için de 3 zincir çekip örgüyü döndürüyorum. Düz yüzünü döndürüyorum. Çektiğimiz 3 zincirleri de bir tane ikili trabzan kabul edeceğiz. Trabzan üzerine trabzan yapmış olduk. Tığın başına doladım. Boşluğa bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan üzerine ikili trabzan. Boşluğa bir tane ikili trabzan. Trabzan üzerine ikili trabzan ve boşluğa bir tane ikili trabzan. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Toplam 21 tane ikili trabzanımızın olması gerekiyor. Trabzan üzerine trabzan, boşluğa bir tane ikili trabzan. Sıra sonuna kadar geldim. En son boşluğun içine bir tane ikili trabzan yaptım ve buradaki ikili trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpi sonrasında gizleyeceğim. Burada tekrar saymak istiyorum. 21 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Boşluk sırasını örmek için yine arka tarafa döneceğiz. Boşluk örerken de 4 tane zincir çekiyoruz. 4 zincirin 3'ü bir tane ikili trabzan demek. Biri de arada çektiğimiz bir zincir demek. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim ve örgünün tersini döndürdüm. Omuzda 12 sıra ördüm. Şimdi biz birinci ve ikinci sırayı bitirmiş olduk. Üçüncü sıraya geçtik. Üçüncü sırada da 10 tane boşluk var ama bir tane boşlukta arada zincir çekmedim. Yukarıdaki trabzan sayısını azaltabilmek için arada bir zincir çekmedim. Deterjandan parmağım tahriş olmuştu. O yüzden öyle devam etmek istemedim. Bunu takmışken de şunu söylemek istiyorum. Kağıt iple çalışırken ya da bazı yünlü ipler de parmağımızı yakabiliyor. Bu su geçirmez bantları ipin geçtiği yere bantlıyorum ve sonrasında örüyorum. Elim herhangi bir zarar görmemiş oluyor. Klasik olanları takmıyorum çünkü onların yapışkanı kalıyor. Siz de zorlanıyorsanız örerken banttan yardım alabilirsiniz. Üçüncü sırada yine kutucuk örmeye devam ediyoruz. Yine 10 tane boşluk görüntüsü olacak ama son yaptığımda arada bir tane zincir çekmeyeceğim. Ve yukarıda trabzan örerken bir tane trabzan azaltmış olacağız böylece. Tığın başına doladım 4 zincirden sonra bir tane trabzan atladım. İkincisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Arada bir zincir, aşağıdan bir trabzan atla, ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Arada bir zincir, bir trabzan atla, ikincisine ikili trabzan yap. Bir trabzan atla, ikincisine ikili trabzan yap. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane kutucuk yaptım. Burada bir zincir çekmiyorum. Tığın başına doladım. Son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Bu şekilde. Sonrasında yine 10 tane kutucuk var gibi görünüyor ama bu arada bir tane zincir yok. Yine aşağıdan bir tane ikili trabzan atladık ama arada bir zincir çekmedik. Şimdi yine trabzan sırasına geçiyorum. Trabzan sırası için ne yapıyoruz? 3 tane zincir çekiyoruz. Onda bir tane ikili trabzan kabul ediyoruz. Örgünün düz yüzünü çevirdim. Fark ettiyseniz biz örgüde bu tarafı örüyoruz. Ama ben size bu taraftan örnek veriyorum. İkisi arasında değişen bir şey yok. İkisini de aynı şekilde ördük. Yani bir tane parçayı ördüğünüzde ona bakarak diğerini de örebilirsiniz. O yüzden diğer parçadan örnek veriyorum. Üçüncü sıramızda bitirdik. Dördüncü sıradayız. Dördüncü sırada 20 tane ikili trabzanımız var. Bir tane ikili trabzan azaltmış olduk. Aradaki bir zincir çekmeyerek. 3 zincirle başladım.
Tığın başına doladım. Buradaki ikili trabzanın üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sonra yine boşluğa bir tane ikili trabzan ve ikili trabzan üzerine ikili trabzan olarak devam ediyorum. İkili trabzan üzerine ikili trabzan, boşluğun üzerine ikili trabzan. Sıra sonunda 20 tane ikili trabzanım olması gerekiyor. Sıra sonuna geldim. Boşluğa bir tane ikili trabzan ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan. 4 tane zincir çekmiştik. 3'ü bir tane ikili trabzan, bir tanesi de aradaki bir zincirlik boşluktu. Sayarak ilerlemekte fayda var sonrasında sökmemek için. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 tane ikili trabzan var. Tekrar boşluk sırasına dönüyorum. Onun için ne yapıyorum? 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Burada 10 tane boşluk vardı. Burada yine 10 tane boşluk görüntüsü var ama arada bir zincir çekmedik. Buradaki boşluk sırasında 9 tane kutucuğumuz olacak. Arada bir zincir çektim. Aşağıdan bir trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar boşluk sıramızı örüyoruz. Kutucuklarımızı yapıyoruz. Toplam 9 tane kutucuğumuz olacak. Zaten çok fazla yerde eksiltme yapmadım. Sadece yakada oyuntu vermek istedim. Sonrasında düz şekilde ilerleyeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane yaptım. Arada bir zincir çektim. Burada 3. zincirin tepesine battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. Arada 2 tane trabzan atlamış oldum. Tekrar 3 zincir çekiyorum ve örgünün düz yüzünü çeviriyorum. Trabzan sırasındaki gibi boşluğa bir tane ikili trabzan ve trabzan üzerine ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonunda boşluğun içine bir tane ikili trabzan yaptım ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Toplam 19 tane trabzan var. Diğerinde de 19 tane trabzan vardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sıramızda böylece tamamlamış olduk. Boşluk sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektik. Ve boşluk sıramıza geçtik. En son eksiltmemi de burada yaptım. 3. zincirin içine batarak ve sonrasında artık düz şekilde örmeye devam edeceğim. Herhangi bir eksiltme, çoğaltma yapmayacağım. 4 zincir çektim. Bir tane trabzan atlayıp ikincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Sıra sonuna kadar kutucuk örmeye devam ediyorum. Artık düz şekilde ilerleyeceğiz 12 sırayı tamamlayana kadar. Arada bir zincir çektim ve sıra sonunda 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Toplam 2, 4, 6, 8, 9. 5. sırada 9 tane kutucuk var. Artık onun üzerine aynı şekilde devam edecek. 9 kutucuk, 19 trabzan. 9 kutucuk, 19 trabzan. Ta ki 12 sıra olana kadar. Buradan sonrasında artık trabzanları 19 tane yaparak ve boşlukları, kutucukları 9 tane yaparak devam ediyorum. 12. sırayı da ördüm ve tamamladım. Bu noktada artık ipimi yeteri kadar bırakıp kesiyorum. Sonrasında dikebileceğim kadar ip bırakıyorum. Biz buradaki yakayı yapmış olduk. Bu şekilde yapmış olduk. Ama anlatırken size bu taraftan göstererek anlattım. Çünkü ikisi de aynı. Yani diğer tarafta da aynı işlemi yapacağız. Boşluk örmeye arkadan başlıyorduk. Bu sefer bu taraftan devam edeceğiz. Tek fark eden şey yön.
Bir zincirle bir ilmek oluşturdum. Tığın başına doladım. Bizim buradaki bitiş yerimiz nereydi? 5 tane trabzan vardı. Üçüncüsüne batmıştık. Başlarken de köşeden önce 5 tane ikili trabzan var. Üçüncüsünün ortasına batıyorum ve buradan örmeye başlıyorum. Bir tane ikili trabzan, araya bir zincir, aşağıdan bir trabzan atla ve ikincisine bir tane ikili trabzan yap. Sıra sonuna kadar bunu göstereceğim. Diğer tarafta yaptığımız gibi kutucuklarımızı oluşturuyoruz. Toplam 10 tane kutucuk olması gerekiyor. Burada doğru ilerlemediysek son trabzanın üzerine trabzan denk gelmeyecektir. Arada bir zincir çektim. Buradaki son trabzanın üzerine bir tane ikili trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim ve boşluğa bir tane ikili trabzan yaptım. Parçanın bu tarafında da omuza başladık. 10 tane kutucuk oluşturduk. Sadece yönümüz değişiyor demiştim. 1, 2, 3 zincir çektim ve boşluğa bir tane ikili trabzan, ikili trabzan üzerine ikili trabzan. Diğer ördüğümüz omuz parçasına bakarak bu tarafı aynı şekilde örüyoruz. Zaten 5. sıradan sonra aynı şekilde devam ediyor, düz bir şekilde devam ediyor. 5. sıradan sonra 9 tane kutucuk, 19 tane ikili trabzanımız olacak. Toplam 12 sıra öreceğiz ve artık parçaları omuzda birleştireceğiz. Yakamızı örmeye başlayacağız. Örgüyü bilenler buraya bakarak burayı yapıyorlar. Ben sadece şurada mantığı göstermek istiyorum. Ters olduğu için yeni başlayanlar belki zorlanıyor olabilir. Biliyorsanız siz ilerleterek izleyebilirsiniz. Buraları izlemenize gerek yok. Burada 3. sırada ne yapmışım? Aşağıdan bir tane ikili trabzan atlamışım. Arada bir zincir çekmemişim. Yine aynısını bu tarafta yapıyoruz. Normalde boşluk sırasını örerken ne yapıyorduk? 4 tane zincir çekiyorduk. 3'ü bir tane ikili trabzandı. Bir tanesi de aradaki bir zincirlik boşluktu. Biz aradaki bir zincirlik boşluğu yapmayacağımız için 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. Örgüyü döndürdüm. Tığın başına doladım. Aşağıdan bir tane ikili trabzan atladım ve ikincisine bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında yine arada bir zincir çekiyorum ve aşağıdan bir tane ikili trabzan atlayıp ikincisine ikili trabzan yapıyorum. Sıra sonuna geldim. Yine trabzan sırasını örüyorum. 1, 2, 3 zincir çektim ve örgüyü döndürdüm. Boşluğa bir tane ikili trabzan, ikili trabzan üzerine ikili trabzan. Burada bir tane ikili trabzan azaltmış olacaktık. Burada sıra sonunda ne yapıyorum? Buradaki ikili trabzan üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane ikili trabzan arada azaltmış oldum. Buraya yapmayarak. 5. sıraya geçiyoruz. Bu bizim eksiltme yaptığımız son sıra. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığın başına doladım. Burada ne yapmışız? Bir tane değil de 2 tane ikili trabzan atlamışız. Yine bir trabzan daha eksiltmişiz. Bir tane değil 2 tane ikili trabzan atlıyorum. Yine kutucuk örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar 9 tane kutucuk olacak ve o 9 kutucuğun üzerine artık 12 sıra bitene kadar 19 tane ikili trabzan, 9 tane kutucuk, 19 tane ikili trabzan, 9 tane kutucuk yapacağız. Sıra sonundayım. Araya bir zincir çektim ve 3. zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında artık devam etmeme gerek yok. Trabzan üzerine trabzan, boşluk içine bir tane ikili trabzan yapıyoruz ve toplam 19 tane ikili trabzan oluyor. Onun üzerine tekrar buradaki yaptığımız gibi 9 tane kutucuk yapıyoruz. Toplam 12 sıraya tamamlıyoruz. Örgüyü bilenleri de çok fazla bekletmek istemiyorum. Artık burada da
12. sıranın sonuna gelelim. Yeteri kadar ip bırakalım ve artık parçalarımızı dikerek birleştirelim. İki parçada da omuz kısımlarını 12 sıra ördük. Artık dikme işlemine geliyoruz. Bir tanesini böyle ters şekilde yerleştirdim. Birini de üzerine koydum. Ve artık bu şekilde dikeceğiz. İpi iğneye geçirdim. Siz istiyorsanız plastik iğneler de kullanabilirsiniz. Motiflerin ters tarafları birbirine doğru bakıyor. Buradaki ipi de sıra sonunda gizleyeceğiz. Birleştirme yaparken size söylemiştim. Trabzan tepelerinin V harfine benzeyen tepeleri var. 2 tane kanadı var. Örgünün arka tarafında kalan bunlar iç kanadı. Bunlar da dış yüzünde kalan dış kanadı. Güzel yüzünde kalan dış kanadı. Biz bu sefer dış kanatlarını alarak birleştirme yapacağız. Düz yüzünden, örgünün düz yüzünden dış kanatlarını alarak birleştireceğiz. V harflerinin bana bakan tarafına girdim ve arkada düz yüzüne bakan tarafına girdim. Karşılıklı zaten 19 tane trabzan var. İkinci trabzanın dış kanadı, ikinci trabzanın dış kanadı. Çok fazla sıkı sıkı yapmıyorum. Üçüncü trabzanın dış kanadı, üçüncü trabzanın dış kanadı. İç kanatlara dokunmuyoruz. İstiyorsanız tüm tepeleri de alarak yapabilirsiniz. Hangisinin görüntüsü hoşunuza gidiyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Ben dış kanatları alacağım. Altıgen hırkada göstermiştim dikiş yaparken. 4-5 tanesini iç kanatları alarak dikmiştim. 4-5 tanesini dış kanatları alarak dikmiştim. Ve 4-5 tanesini de tüm tepeyi alarak dikmiştim. Siz de o şekilde yaparsınız. Hangisinin görüntüsü hoşunuza gidiyorsa baştan sona onu yaparsınız. Önemli olan karşılıklı trabzan tepelerini almak. Kasma yapmaması için çok sık sıkı yapmıyorum. Baştan sona devam ettim. Son trabzan tepeleri kaldı. Karşılıklı dış kanatlarını aldım ve bitirdim. Görüntüsü de bu şekilde çok hoş görünüyor. Sıra sonunda artık buradaki iki ipi birbirine bağlıyorum ve dikiş yaptığım yerden arka taraftan gizliyorum. Çok sık sıkı yapmıyorum. Üst üste 2 tane düğüm attım. Artık sökülmezler ve örgünün arka tarafında gizleyeceğim. Şöyle daha kolay yapabilmek için ipi biraz kısaltacağım. İp saçaklandı çünkü. İpe 2 kere düğüm atmıştım. Biraz boyunu kısalttım, sonrasında gizleyebilmek için trabzanların arka tarafında ipimi yürüterek gizleyeceğim. Size burada ip gizlemeyi göstermiştim. O şekilde gizleyip sonrasında yeteri kadar gizlediğimde kalan ipi keseceğim. Şimdi şurada da tekrar kısaca göstermek istiyorum. Buradaki ipim daha uzun, o yüzden oradan başlayacağım. Ben başını tekrar göstereceğim. Siz sonrasında devam edebilirsiniz. V gibi görünen tepelerimiz var. Birincinin dış kanadına battım. Birincinin dış kanadına battım. Ve dikiyorum. İkincinin dış kanadı, ikincinin dış kanadı. Karşılıklı dış kanatları alarak yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıra sonunda dikişten kalan ipi ve diğer parçadan kalan ipi 2 kere düğümlüyoruz. Örgünün arkasında görünmeyecek şekilde güzelce gizliyoruz.
Size anlattığım şekilde ben de devam edeceğim. Sonrasında yakaya geçeceğiz. Tek seferde uzun videolar kaydedemediğim için bu süveteri de 2 bölüm halinde paylaşacağım. Birinci bölümde motiflerimizi birleştirdik ve omuzlarımızı yükselttik. Eksiltmelerle yükselttik. Ve 2 parçayı birbirine diktik. Bir sonraki bölümde yine diğer süveterlerde olduğu gibi yakadan lastik geçeceğiz, bedenden lastik geçeceğiz, iplerimizi hazırlayacağız ve süveterimizi bitireceğiz. Bu bölümle ilgili aklınıza takılan şeyleri YouTube'da videonun altına ya da Instagram'dan bana örgülerinizi fotoğraflı olarak da atabilirsiniz. Aklınıza takılan tüm soruları sorabilirsiniz. Bir sonraki bölümde süveterin bitiş videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.